Değerli arkadaşlar, eğer çevrenizde İsrail gibi size kolay ulaşabilecek bir komşunuz varsa, bunu Ankara'dakilere de söylüyorum, hava savunma sisteminizi çok sağlam tutmanız lazım. Tehlikenin nereden geleceği, suikastin nereden geleceği hiç belli olmaz. Açık ve net konuşuyorum. Çünkü hava üstünlüğünü sağlamış bir İsrail'in gerçekleştirmeyeceği bir fantazi kalmadı. Her şeyi yapıyor. Ve bu uluslararası bütün hukuku çiğneyerek, yok ederek ve hiçbir maddesine güvenmeyerek yaptıkları işler. İran Cumhurbaşkanı Tucker Carlson diye bir faşist var. Ama iyi bir röportajcı. Adam çalışıyor, yani takdir ediyorum. Onunla röportaj yaptı. Savaştan sonra ilk defa Tucker Carlson İsrail yanlısı bir karakter olarak tanınıyor. Aferin. Mesut Pezeşkiyan'ı takdir ediyorum. Emekli bir eski bir kalp doktoru, biliyorsunuz. Kalp operatörü. Aileden Pezeşkiyan zaten o anlama geliyor. Ve adam çok cesur davranarak hareket ediyor. Dedi ki kendisine suikast girişiminde bulunup bulunmadığını sorulunca evet denediler. Buna göre davrandılar ama başarısız oldular. Hayatıma yönelik girişimin arkasında Amerika Birleşik Devletleri yoktu. İsrail vardı. Bir toplantıdaydım. Toplantıyı yaptığımız alanı bombalamaya çalıştılar dedi. İşte onun için söylüyorum. Hava savunma sisteminizi güçlü tutun. Her yere iyi şeyler koyun. Bunlar kafaya taktıkları an itibariyle Tahran'daki toplantı odasını vurmaya çalışıyor. Ya senin vurmaya çalıştığın yer bir egemen devletin cumhurbaşkanlık makamı. Böyle bir şey olabilir mi? Carson'a şunu söylemiş: bu savaşı biz başlatmadık ve bu savaşın hiçbir şekilde devam etmesini de istemiyoruz demiş. Yani net olarak Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyamda sloganım iç ulusal birliği yaratmak ve İran'ın komşularıyla dostluğu geliştirmek o yönündeydi. Amerika ile güvenin yeniden tesis edilmesi şartıyla ülkemiz nükleer müzakereleri yeniden başlatmakta hiçbir sorun taşımamaktadır diyor. Adam çok mülayim. Müzakerelere yeniden girilmesinde herhangi bir sorun görmüyoruz diyor. Bütün bu yaşanılanlara rağmen. Ve şöyle de bir durumları var. Gerçekten onu da gördüm ve hatta kendisi de açıkladı. Biliyorsunuz Han kentindeki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı Erdoğan, Aliyev falan. Ülkesine döndüğünde dedi ki benim de oraya gitmemi istemedi birçok insan. Tehlikeli olabileceğini söylediler. Hayır, ben gittim. Gayet güzel müzakereler yaptım ve sağ salim ülkeme döndüm. Demek ki ona şunu demişler. Şimdi anlıyoruz. Yani sen sakın gitme oraya buraya. İsrail seni oralarda bulur. Bulur mu? Yani artık Erdoğan'la Aliyev'in olduğu yerde İran Cumhurbaşkanı'na İsrail yani o herhalde dünya savaşı çıkartırdı, yani öyle bir şey olurdu. Tabii ki cesaret edemezler. Ama şöyle bir şey var. İki isim özellikle. Biri Pezeşkiyan, öbürü de Erakçi. Yani İran Dışişleri Bakanı hiç günlük rutin çalışmalarını bozmuyorlar İsrail korkusuyla. Yani mesela Erakçı en son galiba şeydeydi, Brezilya'daydı. Yani adam her yere gidiyor, her yere seyahat ediyor, Türkiye'ye geliyor, gidiyor falan. Yani İsrail'e beraberce herhalde şöyle bir mesaj veriyorlar. Hani sen bütün herkese suikast yapabilirsin, bize de yapabilirsin ama biz senin yüzünden evimize kapanmıyoruz. Öyle bir görüntüleri var. Ve gerçekten eğer Pezeşkiyan'ı öldürselerdi İsrailliler, Orta Doğu coğrafyasında çok büyük başka bir şeye dönüşebilirdi. Başarısız olmuşlar, iyi olmuş. Bu Pezeşkiyan diğer radikal mollalara göre
konuşulabilir, anlaşılabilir ve bir müzakere yapılabilir bir adam sonuç itibariyle. Niye öldürmeye çalışıyorsun? Hoşça kalın.